Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı pek çok farklı dekorlarınızı süslemekte kullanabileceğiniz kalp desenlerinden saksıda gül çiçek yapılışını anlatacağım. Çiçeğin yapılışında açık pembe ile koyu pembe renkte koton iplikler kullanacağım. Kullanacağım ipin markası Himalaya Himagurumi koton iptir. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile gül çiçeklerini öreceğiz. Kalp desenleri için sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir. Tığın başını 2 kez dolayalım ve halkanın içerisine 3 tane üçlü trabzan yapalım. Halkanın içerisine 4 ikili trabzan yapalım. Halkanın içerisine bir üçlü trabzan, yan yana 4 ikili trabzan, ve yan yana 3 üçlü trabzan yapalım. Son üçlü trabzanı da yaptıktan sonra 3 zincir ve sihirli halkanın içerisine kayma dikişi yaptıktan sonra ipi sıkıştıralım. Kalp desenimiz oluşmaya başladı. İlk yapmış olduğumuz zincir boşluğuna 2 sık iğne yapalım. Ve altta yaptığımız 3 tane üçlü trabzanın her birinin tepesine 3 ikili trabzan yapalım. Yan yana toplam 9 tane ikili trabzan yaptık. Devam edelim ve yan yana 4 ikili trabzan. Altta yaptığımız üçlü trabzanın tepesine 3 ikili trabzan yapalım. Yan yana 4 ikili trabzan. Ve alt sırada yaptığımız 3 tane üçlü trabzanın her birinin tepesine 3 ikili trabzan yaparak toplam 9 tane ikili trabzan yapalım. Ve son trabzanı yaptıktan sonra da zincir boşluğunun içerisine 2 sık iğne yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz kayma dikişinin tepesine tekrar kayma dikişi yaparak ikinci sırayı tamamlayalım. Altta yaptığımız 2 tane sık iğnenin tepesine yan yana 2 sık iğne yapalım. Ve alt sırada yapmış olduğumuz 9 ikili trabzanın her birinin tepesine
2 ikili trabzan yaparak yan yana 18 ikili trabzan yapalım. Yan yana 5 ikili trabzan. Kalbin uç noktasında aynı boşluğa 3 ikili trabzan yapmıştık. İkincisinin tepesine ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan, bir zincir ve tekrar ikili trabzan yapalım. Yan yana 5 ikili trabzan. Alt sırada yapmış olduğumuz 9 ikili trabzanın her birinin tepesine 2 trabzan yaparak yan yana toplam 18 ikili trabzan yapalım. %18. ikili trabzanı yaptıktan sonra altta bulunan 2 sık iğnenin tepesine yan yana 2 sık iğne yapalım. Ve altta yapmış olduğumuz kayma dikişinin tepesine tekrar kaydırma yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve kalp deseninin arkasında bulunan ilmeklerin arasından ipi gizleyelim. Evet, böylelikle kalp desenini tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek 3 adet açık pembe kalp, 3 adet de koyu renk ile yapmış olduğumuz kalpten yaparak toplam 6 tane kalp elde etmemiz gerekiyor. Şimdi saksının yapılışı için yeşil renk ile devam edelim ve sihirli halka yapalım. 3 zincir, halkanın içerisine 13 ikili trabzan yapalım ve başlangıç zinciri ile birlikte toplam 14 ikili trabzan yapmalıyız. 14 ikili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Üç zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve alt sırada yaptığımız 14 ikili trabzanın her birinin tepesine 2 ikili trabzan yaparak toplam 28 ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine çift trabzan.
sonraki trabzanın tepesine bir trabzan. Ve bu şekilde altta yaptığımız tüm trabzanların tepesine sırayla çift, tek yaparak devam edelim. Saksının 3. sırasında yan yana toplam 42 ikili trabzan yaptık ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, sonraki trabzanın arkasında görünen ilmeğe ikili trabzan, sonraki trabzanın arkasındaki ilmeğe ikili trabzan ve 4. sırada alt sırada yaptığımız tüm trabzanların arka kanatlarından ikili trabzan yaparak toplam yine 42 ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Ve tabandan sonra yukarıya çıkışı bu şekilde sağlamış olduk. 3 zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan. Bu sırada her bir trabzanın tepesindeki 2 ilmeği kullanarak toplam yine alt sırada olduğu gibi 42 ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Ve yapacağımız saksının tabanını 3 sıradan oluşturmuştuk. Yukarıya doğru çıkışta ise her bir sırası 42 trabzandan oluşan toplam 4 sıra yapalım arkadaşlar. Tabandan sonra toplam 4 sıra yaptık ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma dikişi yapalım. Aynı boşluğun içerisine sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan, yarım trabzan ve sık iğne yaparak küçük desenin ilkini oluşturalım. Bir boşluk atlayalım. Sonraki boşluğun içerisine de sırayla sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan, yarım trabzan ve sık iğne yapalım. Bir boşluk atlayalım. Sonraki boşluğa aynı işlemi tekrar edelim. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son deseni de yaptık ve bir boşluk atlayalım. Sonraki boşluğun içerisine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek saksının iç tarafında bulunan ilmeklerin arasından gizleme işlemini yapalım. Evet, böylelikle saksının tüm yapım aşamalarını da tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuz kalp desenlerini gül şeklini verelim. Önce açık pembe renkleri kullanalım. Daha sonra koyu pembe rengi kullanacağız. Gül görüntüsünü verdikten sonra saksının içerisine yerleştirme işlemini yapabiliriz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.